Herkese merhabalar. Bugün yeşil zeytinlerden görümcemin tarifiyle yaptığım suyunu sadece bir kez değiştirerek hem de kütür kütür sert garantili çizme ve kırma zeytinin çok kolay yapımıyla karşınızdayım. Kasım ayının son haftasında eşim bahçemizdeki küçük ağaçtan zeytinleri topladı. Bunları tertemiz bir iki su yıkadım. Bu zeytinin cinsi çekiçte farklı cinsler olabilir ama seçerken iri cinsi olanları değil, orta boy, sert, lekesiz, çürük olmayanları alınız. Bilhassa el ile toplanan zeytinleri tercih ediniz. Çürük olanları bir kaba ayırdım, diğer sağlamları bozmasın diye ve bir kovaya su doldurdum. Bıçak yardımı ucu ile 3 yerinden 2 yerinden hafif çekirdeğine değecek şekilde eşim de sağ olsun yardım etti, çizikler attım. Bu gördüğünüz 5 litrelik su bidonuna takriben 3 kilogram zeytin almakta. Çizdiğim suda bekleyen zeytinleri doldurdum, üste boşluk bıraktım ve su ilave ettim. Sizler içme suyu doldurursanız daha iyi olur. Hava ile temasını kesmek için buzdolabı poşeti yerleştirip kapağını kapattım sıkıca. Gördüğünüz bu kırma zeytin aparatı yıllar önce marangozdan satın aldım 70 TL'ye. İnternette de araştırıp bulabilirsiniz. Çok zevkli ve kolay. Zeytini atıyorum üstten ve bu kolu çalıştırdığımda, bastırdığımda kırılmakta ve alttaki su dolu olan kovanın içerisine düşmekte. Bu şekilde zeytinler üstten kırılıp altta kararmayacak şekilde bekliyor. Sizlerde bu aparat olmazsa balkonda ya da bahçede muhakkak yapınız. Çünkü çok yağ sıçramakta. Taş üzerinde keser çekiç ile kırabilirsiniz. Tek ya da 2 kere vurarak fazla parçalamadan kırınız. Muhakkak kararmasın diye su içerisine kırarak biriktiriniz. Kırdığım bu zeytinleri yine 5 litrelik su bidonlarına doldurdum. Üstten su ilave ettim. Hava almasın diye hava ile temasını kesmek için buzdolabı poşeti yerleştirip ağızlarını sıkıca kapattım. Kırmaları 24 Kasım'da, çizmeleri de 22 Kasım 2021 yılında yaptım. Bu görüntüler 8 ay önceye ait, 7-8 ay önceye ait. Karanlık, güneş görmeyen bir yerde beklettim. 19-20 gün sonra karanlık yerden çıkarıp tezgah üzerine getirdim. Gördüğünüz gibi sararmışlar. İri kaya tuzu ve limon tuzu gerekli. Görümcemin tarifiyle yapıyorum. Bir tatlı kaşığı limon tuzu ve sıcak su ilave ederek limon tuzunun erimesini sağladım. Sirke, nohut kullanmıyorum. Çünkü tadını farklı şekilde sirke bozmakta. 20 gündür ağzını hiç açmadığımız için gaz oluştu asitten dolayı. Ve yavaş yavaş havasını çıkararak açıyorum. Gördüğünüz şekilde, çünkü çok tehlikeli. Birden açarsanız patlayabilir, su fışkırabilir. Hava ile teması kessin, lekelenmesin diye yaptığım bu buzdolabı poşetini de çıkardım. Sarı suyu gidinceye kadar birkaç kez tertemiz yıkadım. Gördüğünüz şekilde koyu bir sarı su çıktı. Sadece dikkatinizi çekerim, bir kere suyunu değiştiriyoruz. Bu görümcemin anlattığına göre sık sık değiştirirseniz zeytinler daha çok erimekte. Sadece acı suyun içerisinde 20 gün beklediği için daha dayanıklı. Ben bir kez değiştirdim ve sularını boşalttım, tertemiz yıkadım. Dolu dolu 5 çorba kaşığı salamurası için yıkadığım bu bidonlardaki zeytinlerin üzerine 5 çorba kaşığı iri kaya tuzu ilave ettim gördüğünüz şekilde. Erittiğim 1 tatlı kaşığı limonu da koydum. Limon suyunu. Normal limon falan dilimlemedim çünkü onlar da çürümekte. Ve çeşme suyu yerine içme suyu ilave ederek doldurdum. Şimdi buzdolabı poşeti koymadan önce çok hafif isteğe bağlı zeytinyağı ya da çiçek yağı koyduktan sonra 1 çorba kaşığı buzdolabı poşetini de yerleştirip sıkıca yine ağzını kapattım. Diğerlerini de aynı tarifle yaptım ve hangi tarihlerde salamura yaptığımı yazdım.
11 Aralık 2021 salamura tarihi etiketini de yapıştırdım. Siz de ilk kurulum ve salamura tarihlerini muhakkak yapıştırınız. Zeytinler her zaman altta, su üstte olsun ve buzdolabı poşeti yerleştirmeyi de unutmayalım. Gördüğünüz şekilde olması gerekir ki zeytinler kararmasın ve diğerlerini de eritmesin. Arada tatlanıp tatlanmadığını kontrol edelim. Tadına baktığımda bir çorba kaşığı daha tuz ilave ettim. Bu şekilde özetlersek 6 çorba kaşığı iri kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve aldığı kadar içme suyu ile salamurasını yaptım. Başka hiçbir şey koymadım. Sizler de aynı şekilde muhakkak yapınız. Hiç pişman olmazsınız. Ve ağızlarını da sıkıca kapattım. Bunlar da diğer yaptığım zeytinler, çürütme ve sallamalı yeşil olanları hep birlikte biraz önce anlattığım tarifle yaptıklarım. Bu bal kabağını ağırlık olsun diye çürütme zeytinin kese içerisindeki siyah zeytinin üzerine koydum. Ve acı suları kovanın içerisinde birikmekte. Yine bu çürütme zeytinin tarifi kanalımda var. Sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Bu videoyu da muhakkak izleyiniz derim. Bu bidondaki sallamalı zeytinin tarifi de var. Sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bu şekilde zeytinlerimi yapıyorum. Sizler de deneyerek, yanılarak muhakkak kendi zeytinlerinizi yapınız. Kırma zeytinim ilk başlangıçtan kırdığımdan itibaren 1,5 ay zarfında oldu. Bir kere suyunu değiştirdim ve artık cam kavanozlara boşalttım. Salamura suyunu da atmadım. Yiyeceğim kadar çıkarıyorum. Ve bunları tertemiz yıkayıp istediğim şekilde sosluyorum. Bu tarifle zeytinleri yaparsanız kırma zeytin 1,5 ayda, çizme olanlar da 4, 5, 6 aya göre değişir. Zeytinyağı, pul biber, kuru nane, limon dilimi, limon suyu ile sosladım. Gerçekten kırma zeytinler çok lezzetli ve sert oldu. Dediğim gibi her zaman kırma önce olur ama çizmeler dediğim gibi arada tadına bakınız ki tatlanma süresi değişebilir. Evet, zeytinlerinizi bu şekilde yapınız derim. Şimdi adadayım, yaz tatilindeyim. 8 ay sonra Temmuz ayı sonu 2022 yılındayım ve buraya da çizme zeytinlerimden bir bidon getirdim yemek için. Hatta geçen haftalarda üzerinden biraz aldım ama gerçekten olmuş. Dediğim gibi 4-5 ay sonra tatlanır. Tabii ki ben 8 ay sonra açtım. Bakalım 8 ay sonra bile nasıl tadı. Sularını kavanoza boşalttım. Bu salamura sularını kesinlikle atmayalım. Kararmaması için yine zeytinlerimizi buna koyalım. Gördüğünüz gibi semsert, ilk günkü sertlikte hiç erime olmamış, taş gibi. Ve buradaki zeytinleri de kavanoza boşaltalım. Son 2 tanesine de aynı sertlikte olduğunu görünce demek ki tamamı semsert. Hatta bu arada çok lezzetli 4-5 tanesini yedim. Üzerindeki sular kalacak şekilde, zeytinler altta kalacak şekilde kapaklarını kapadım. Ve istediğiniz şekilde soslayarak yiyebilirsiniz. Karanlık bir yerde bekletelim. Bu şekilde zeytinlerimiz daha dayanıklı olur. Umarım bugün sizlere anlattığım bu çizme ve kırma zeytin tarifini beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Sizler de muhakkak bu kurallara uyarak çizme ve kırma zeytinlerinizi yapınız derim. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum. Başka projelerde görüşmek üzere diyorum.